Ay. Ay çekilin. Çekilin. Ay önümden çekilin be. Ay kalabalık ediyorsunuz. Ay. Ay. Ay kimse de yokmuş. Ay nefes nefese kaldım. Ay ölüyorum. Sanki ben evleniyorum. Ay başım dönüyor. Ay çok fenayım. Koray. Aldın mı kol düğmelerini? Burada Necboş Bey. İyi ver. Koray versene. Vermesem, Nasıl vermesem? ben taksam. Kendine mi? Hayır damadım. Canım münasip olur mu? Ay tabii yani usulü adab falan diyorsunuz. Tabii yani sizin takmanız münasiptir. Alın, Ver Koray. siz alın. Koray ne yapıyorsun? Versene. Ay Necboş Bey, ben de damadın arkadaşıyım, yakınıyım. Benim takmam da münasiptir. Koray sinirleniyorum ama. Bıyıklarınız da mı? Evet bıyıklarımda. İyi tamam alın. Ver. Koray versene. Koray. Bugün sinirlenmeyeceğim diye yemin etmiştim ama beni sinirlendirmeyi başardım. Bravo yani. Aman agresif adam, her şeyi sinir. Ay. Ay dilim damağım kurudu. Ay bir şeyler içeyim. Nörom neredeydi? Nörom. Ee? Gençler. Hazır mıyız bakalım? Hazırız galiba. Hazırız amca. İyi. Öyleyse damadın kol düğmelerini takalım. Abi, ne haber? Ya ulan yine mi kaçıracağız şampiyonluğu ya? Ya ağlayacağım ama artık ha. Ağlama be. Hayat güzel yani. Yok öyle deme. Geçen sene de aynısı oldu. Ne bu talihsizlik ben anlamadım ki arkadaş. Ya, talihsizliğe takılma. Bugün bana, yarın sana güler. Ha yok bana. Biz hep kaybedenler oluyoruz anasını satayım ya. Ay yeter artık ya. Bir bak şuraya, bir şey göstermeye çalışıyorum. Vay. Kardeşime bak. Yüzükler filan. Taktınız ha? Ömer'in annesinin yüzü. Çok yakışmış. Yakışmış değil mi? Vay be Defo. Gidiyorsun ha. Ya şimdi hiç o damarlara girme. Zaten bir tarafım buruk. Şaka maka az kaldı be Defo. Şimdi bu ev sensiz. Nasıl olacak? Ya, sonuçta şarkı hizmetine gitmiyorum yani. Bir ayağım hep burada olacak. Ya orası öyle de eskisi gibi olmaz yine de. Sabah huysuz kalkmaların, böyle atarla eve gelmelerin. Keyfin yerindeyse pazı sarmaların. Tabii bunların hepsi sinyoriplikçi artık. Bir de sıkılıyormuş değil mi benden? Lan onun var ya hayatını çekerim ayağının altından böyle beyin üstü çakılır yere lönk diye. Lan kim sıkılıyormuş lan benim dünyalar tatlısı kardeşimden? Ay benim abim nasıl da kıyamazmış, korurmuş beni. Kıyamayız tabii kızım. Sen öyle istediğin kadar iş güç sahibi koca kadın ol. Evlenecek, barklanacak yaşa gel. Hala küçük kardeşimsin benim. Hala o ayağında şortu, elinde sopasıyla mahalledeki oğlanları kovalayan kırmızı kafası. Değişmez ki bu. İlla ağlatacağım diyorsun yani. Ya ağlama tabii de. Bazen duyması lazım bu insanların bunu. Senin arkanda dağ gibi abim var. Ailen var. Ya şimdi yeni bir aile kuruyorsun kendine ama o başka. Biz hep buradayız. Hep senin bir adım arkandayız.
Sakın unutma bunu. Tamam. Kızım, her şeyi anlatıyorsun. Anlat. Böyle yani. Bohem hayat, sanat sepet, hayvan sevgisi, alık bakış. Ay bu modelden kaldı mı gerçekten? Pardon, ben sizi çıkartamadım. Neriman ben canım. Neriman İplikçi. Ömer'in yengesi. Öyle mi? Öyle canım. Bakıyorum da Ömer'le ilgili detaylar hemen dikkatini çekiyor. Anlamadım. Ömer diyorum. Fazla ilgini çekiyor. Çekmesin. Ben alayım o vurguyu canım. Sizin amacınız nedir? Yani ben neye borçluyum bu ziyareti? Bana borçlusun. Yok, yok biz anlaşamayacağız galiba. Git madem. Zaten defileni yaptın. Sükseni yarattın. Daha ne duruyorsun ki? Birazcık daha açık konuşur musunuz lütfen? Yani ben neye varmaya çalıştığınızı anlayamıyorum da. Tabii. Ecnebilik var. Dilimize tam hakim olamıyorsun sen. Şöyle anlatayım. Ömer'de gözün var. Farkındayım. İstemiyorum. Hadi git. Anladın mı? Bu benim bileceğim iş Neriman Hanım. Öyle mi? Öyle. Bir de meydan okumalar falan. Uğraş benimle diyorsun yani. Uğraşmayın diyorum benimle yani. İnsanların hayatına böyle karışamazsınız. Bu hiç hoş değil. Ama benim en sevdiğim şey. Ne yapacağız şimdi? İnsanların karşılarına geçip onlara ne yapacağını söyleyemezsiniz. Bu çok yanlış. Sen şimdi gitmiyor musun? Gitmiyorum. Peki, ben üzerime düşen görevi yaptım. Geldim, seni insanca uyardım. Bence sen hemen dönüş biletini al. Çünkü kesin dönüş yapıyorsun. Yaktım kızım seni. Ne işi var bunların yerde? Of! Bu dubet gün. Ay Allah kahretsin bu saçın haline. Ben bu halimle nasıl dışarı çıkayım? Korkar insanlar benden ya. Hay Allah'ım ya. Ekmek almak için yine bana kaldı yani. Dur lan! Ne yapıyorsun? Bana bak. Hı, bir de kaşıyor bak namussuz. Bak
Bak ben var ya Mahmut. Yemin ediyorum ben seni abine söylemezsem ben baba Bu ne ya? Bu ne? Bu ne bu? Bu kimin arabası bu? Ne işi var burada? Bir gün bu kadar ters başlar mı arkadaş ya? Vallahi bugün birini döveceğim. Nerede bu? Allah'ım bir kere de aradığım bir şey bulayım ya. Bir kere de bulayım. Bir kere bulayım ben bunu ya. İyi misin? İyi değilim. Beynim döndü. Hakem sağlık görevlilerini sahaya davet etsin mi canım? Hakeme haber verelim de sağlık görevlilerini sahaya alsın mı? He? Alalım mı seni kenara? Nihan, defol git şuradan, zaten tersimden kalktım. Kalk artık diyorum. Geç kalacaksın diyorum ya. İyi böyle. Oho! Hadi kalk toparlan. Geç kalacak. Ya Defne. Hadi. Git bir güzel duş al. Tipini toparla. Aman. Sinyor iplikçi de aldı bu deliği başına. Ha. Hadi bakalım. Oh be. Tamam, mutluyum işte. Hayat benim tarafımda. And I'm feeling good. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Efendim, sen bugün bütün toplantılarımı iptal et. Evet. Önemli bir misafirim var. Bugün geç geleceğim. Defne. Sen neymişsin ya? Sen ne anasının gözü çıktın ya? Vallahi sen yok musun Defne? Ne oluyor be? Al. Bu çiçekler sana. Ay. Ya bu Ömer ne tatlı adam ya. Bana çiçek göndermiş. Tatlı olan Ömer değil. Ha? Çiçekler diyorum Ömer Bey'den değil canım benim. Selim Bey'den. Ne? Ya bak 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 bak. Burada not var. Bir şansımı deneyeyim dedim. Selim. Ay. Ay ne alaka şimdi ya? Kızım sen nasıl bir şeysin ya? Yani böyle doktorlar, tasarımcılar hepsi maşallah sıraya girmişler. Bütün meslek gruplarına el attın. Seni tebrik ediyorum. Ben de burada böyle tek başıma benim neyim eksik ya? Ay dur be Allah aşkına ya. Üf. Hem sen niye bu notu okuyorsun? Ayıp değil mi? Ha bir de üste çıkıyoruz yani. Aferin sana. Ne var canım ya? Merak etmiş olamaz mı? Bu ne? Ne? Yüzük. Bir de üstüne yüzük geldi. Sen evleniyorsun resmen. Ben de resmen evde kaldım. Defne ya. Ay Derya Allah aşkına ya. Bir git bir yoga yap, bir kafan açılsın, bir nefes al ya. Sabah sabah ne bu fesatlık? Çekil. Ama yardım et diyorum. Yardım etmiyorsun. Günaydın Ömer Bey. Ömer Bey. Bir şey sorabilir miyim? Acele. Çiçek sever misiniz? Ne oluyor Derya? Şöyle söyleyeyim. Çiçek göndermeyi sever misiniz? Anlamadım. Kıskanç mısınızdır? Yani birisi sevdiğinizi kıskanırsanız arıza çıkartır mısınız? Derya, kat. At, ay. Vallahi kıyamet. Çiçekleri kesecek. Kesin çiçekleri kesecek.
sana. Sen ayağını çöpe sok. Bana da bak ya vallahi. Tamam. Görüşürüz. Ha. Ay beni çağırıyor. Gördü mü ne yaptı ya? Yok ya görmemiştir. Ay Selim Allah kahretsin senin şu yaptığın şeye bak. Ne var be ne? Öf! Çekil git şuradan deli mi ne? Pis. Aa! Sen yine kızardın mı? Sen öyle bir aniden şey yapınca olmuştur. Ben artık bu kokuyu duymadan uyumak istemiyorum ama. Dün yine gitme istedim, gittin. Yani işte anneannem falan şey yapınca. Biliyorum da. Kızdım yine de sana. Ya çok mu kızdın? Çok kızdım. Ciddi misin? Evet. Ama şey ya şimdi anneannem yani kadın da haklı görmüyorum ne zamandır. Vallahi delirecek. Sadece o da yok. Abim var, Nihan var, Esra. Ya ne? Ya yedin beni yine. Yerim. Cık, sen de böyle tatlı olma. Pardon. Söyle Derya gel. Sinan Bey geç kalacakmış. Onu söyleyecektim. Fikret Hanım sizinle toplantı istiyormuş. Cuma günkü katalog çekiminde problem var. Ve Koray Bey'in bundan haberi yok. Sizin acil onunla konuşmanız lazım. Tamam Derya. Sinan Bey'le aranız nasıl? Yani o gün böyle bir kavga edince biz endişelendik. İnşallah önemli bir şey değildir. Sinan önemli. Ama o kavga ne kadar önemli bunu göreceğiz. Fikret. Ne? Fikret diyorum. Acil toplantı istemiş ya. Ha. Evet istemiş. Gelsin mi? Nasıl? Ne bileyim nasıl bisikletle belki. Ya yok öyle değil yani. Bana mı soruyorsun? Evet Defne sana soruyorum tabii. Bu konuda biraz hassassın malum. Canımı çıkardın kaç gündür. Aa ben ne yaptım canım? Tabii canım ne yaptın ki? Tamam yani. Gelsin. Gelsin. Sonuçta iş falan yani. Öyle ne yapacağım? Sorun çıkaracak halim yok iş yani. Ya emin misin? Eminim. Eminim. Bir şey demeyeceğim, ne diyeceğim yani kızmayacağım böyle şey yapmayacağım. Gelsin. 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 Gelsin bakalım. Birlikte Türkiye'de mağaza açalım diyorum. Hem Galo hem de Passionis markası. Bence ikimiz için de büyük bir ivme olur. Mantıklı. Bence çok mantıklı. Bildiğim kadarıyla böyle bir girişiminiz var sizin de. Ortak hareket edelim derim ben. Olabilir. Bir Sinan gelsin. Onunla da konuşuruz. Yalnız Yalnız Uy, geldi yine sevimsiz. Neresi melek bunu ya? Düpedüz yılan. Safım ben, ben safım ben. Vallahi safım ben. Aa. Bunlar niye bana bakıyor ya ikisi birden? Üf. Hayda. Efendim? Ha, iyi, tamam geliyorum. Defne'den fikir mi alacaksın? evet. Defne'nin Passionis'te bu kadar etkisi olduğunu bilmiyordum. Defne'nin Passionist'e bu kadar etkisi yok ama benim üzerimde sonsuz etkisi var Fikret. Efendim? Defne gel otur lütfen. Fikret'in bize bir teklifi var da birlikte değerlendirelim. Öyle mi? Neymiş? İşte 2 markayı da kapsayacak bir mağaza açalım diyor birlikte Türkiye'de. Cüretkar bir teklif.
Ben de senin fikrini almak istedim. Yani iyi düşünmek lazım, dikkatli olmak lazım. Fikir güzel tamam ama uzun vadede pek işlemez gibi geldi bana. Neden? Sonuçta mağaza açmak pasyonistin rüyasıydı. Yani o kadar altyapı hazırladınız, network sağladınız. Şimdi başkasının hayaline pat diye ortak olmak, el uzatmak ne kadar doğru ben bilemedim. Acaba herkes kendi yoluna mı gitse? Ben en azından dürüstçe niyetimi belli ettim. Şeffaf davrandım. Çünkü dürüstlük sandığımızdan çok daha önemli bu hayatta Defneciğim. Dürüst olacağım diye de oyunun kurallarını bozmak bana pek etik gelmedi ama... Yani sonuçta elimizi kirlettikten sonra sabaha kadar dürüstlük anlatalım neye yarar değil mi? Bence biraz fazla korkak oynuyorsun. Korkak? Risk alamıyorsun. Elindekini muhafaza edeceğim diye hareket almaktan çekiniyorsun. Şu anda kazanıyor gibi gözüküyor olabilir. Ama bence bu uzun vadede kaybettirir. Kendimi böyle daha güvende hissediyorumdur belki. Yok. Bence temel sağlam değil çünkü. Yani temel sağlam olsa insan bu kadar ürkek davranmaz. Değil mi? Tamam ya yapalım. Efendim? Tamam diyorum. Mağaza açalım. Açın yani. Sonuçta iyi bir atılım olabilir. Korkacak bir şey de yok. Sonuçta temel sağlam. Ay Nurum. Ha. Konuşmayacak mısın kız? Ayol ben konuşmuyor muyum? Ay ben içimden mi konuşuyordum? Ay ben bir kamyon laf anlattım. Hayır, için içinde diyorum ki bu Koriş niye bana yorum yapmıyor? Anlat kuşum. Ay işte Fikret'e gittim. Ay resmen magazin. Kız verdim ağzının payını. Dedim mi kövüş gözümüzden uzak dur. Senin ağzını yırtarım dedim mi? Ay kesin ağlamıştır o da. Ay yok ayol, dikildi böyle karşıma. Dikti o ölü balık gözlerini. Ay yok kız. Güzel gözleri var şimdi. Allah için. Değil şekerim. Ay değil mi? Ay, yılan gözlü o yılan. Devam et hayatım. Ay işte böyle geçti karşıma güya bana posta koydu. Yok efendim onun hayatına karışamazmışım. Ona ne yapacağını söyleyemezmişim. Ay o kim ki? He? Hayatım bizler her gençlerin hayatına karışırız. Ayrıca insanların hayatına karışmadan hayat nasıl geçer Nurum? Ay bakma bana da iyi oldu ha. Ay uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Yani nefret hücrelerime kan gitmeye başladı. Ay ne zamandır böyle dişime göre bir düşman bulamamıştım. Ay kalbim yeniden atmaya başladı. Ay o zaman sevmiyoruz. Fikret öyle mi? Nefret kuşağımızda canım. Kız emin miyiz yani koskoca galo o da. Ayol kadın bana posta koydu diyorum. Aa doğru unutmuşum hayatım. Ay nasıl unutursun hayatım? Daha biraz önce anlattım. Neyi anlattın kız? Unuttuğun şeyi. Ha kız unutmuşum onu da. Ay unutuyorsun ha. Ay Korişim B12'in mi eksik senin? Bir baktıralım. Ne eksiği hayatım? Eksiksiziz biz. Bizler özeliz. Ay doğru söylüyorsun ayol. Unutmuşum. Ay Nurum unutuyorsun sen de. B12'nin eksik herhalde bir attırsak mı? Aa ne eksiği hayatım. Biz eksiksiziz. Biz özeliz. Ay resmen dejavu. Kız sanki bu anı yaşamışım gibi geldi bana. Böyle kafam gitti geldi de. Ay kız kim arıyor? Ha asistanım. Ay, hayatım bu da 50 kere arar beni günde. Ay Koray Beyciğim şöyle mi yapsak böyle mi yapsak? Unutuyor her şeyi bana soruyor tabii. Aa B12'si eksik olmasın. Aa olabilir. Ay Nurum ellerim malum. Sen açar mısın? Tabii bebeğim. Ay. Söyle ne var? Ha.
Ay dur. Ay diyorum. Ayağa kalkacağım sinirlenmek için. Ay hayatım bağırmam lazım. Kız senin gelini koparırım ben. Oraya gelirsen var ya, ağza sokarım o konsepti. Ay şaka mı bu? Ay telefon şakası yapıyor şu anda herhalde bana. Hayatım o konsepti ben hazırladım ben. Ay diyorum çok kötüyüm. Ay tansiyonum düştü. Ay taşikardim arttı. Ay mahvoldum. Ay bütün bunlar o Fikret uğursuzundan. Kadının laneti var şekerim. Ay Nur'um bitti, her şey bitti. Gül gibi konseptim bitti. O kataloğu ben çekecektim ben. Ay Allah'ım çok kötüyüm Nur'um, çok kötüyüm. Kız, ay yüzümü şey yapamıyorum. Ay bir şey mi olmuş yüzüme? Kız, bir inme mi indi yoksa bir şey yap. Ay Allah'ım, ay çok kötüyüm şu an çok. Ay. Ben aslında Los Angeles'ta styling okudum. Ama Şahan'ın moda bloğundandı. Ya anlamadım vallahi. Bir anda altın üstünü getirdi ortalığın. Bayağı parladı. Vallahi şaşırmadım. Ne de olsa işin içinde sen varsın. Aslında ben hem insanlarla aşırı neşir olmak istiyorum hem de modayla. Two in one bir opsiyon arıyorum. Ha? Benim de teklifim tam bununla ilgiliydi. Seni çok acayip bir yere getirebilirim. İkimizin de işine yarayacak bir yere. Heyecanlandım. Feryal'le aram açık. Ayan beyan düşman sayılırız. Kendisi moda sektöründe piramidin en tepesinde. Yani onun dergisine çıkmazsan yok gibi bir şeysin. Ve o seni dergisinde yazmıyor. Hiçbir ürünüme çıkmıyor. Feryal'in baş editörlük koltuğundan düşmesi lazım. Yani? Evet. Seni Feryal'in yerine koymaya çalışacağız. Ama ben daha yani... Biliyorum, daha çok küçüksün. Farkındayım. Ama denemekten zarar gelmez değil mi? Tahta çıkmaya hazırlan Sude. Her an elimde tacınla gelebilirim. Ya sen çok acayip bir adam. Teşekkür ederim. Yani aslında o kadar kötü durumda değilsin. Yani tabii hani önceki ayların da finans raporlarını bir incelemek lazım ama... bakalım hani bu haldeyken ne kadar devam edilebilir? Ne oldu? Hiç. Böyle çalışırken çok etkileyici görünüyorsun. Hani hep böyle güler yüzlüyken şimdi ciddi ciddi duruyorsun. Hatta surat asıyorsun. Ay hele o gülüşü yok mu? Resmen dağıtıyor beni. Ay Sinan yani sen böyle her halinle karizmatik adamsın mesela. Öyle mi? Ay bilmiyorsun sanki. Yani. Hani doğal bir karizmam olduğunu söylerler hep. Kim? Kim Kardashian? Kim Basinger? Allah gitti karizma. Tamam o zaman etraf diyelim. Biz kapatalım konuyu. İşimize dönelim. Bunu söyleyen ilk kadın değilsin diyorsun yani. Son olursunuz inşallah. Ya senin ilk yere ihtiyacın mı var? Ha? Sen sonların kadınısın. Anladın mı? Son aşk, son durak. İnsan seninleyken böyle şey gibi hissediyor. Aradığımı buldum tamam diyor. Ben şu an tamamım diyor. Yani en azından hani ben öyle hissediyorum. Ay Sinan. Ay bayılıyorum ben sana. Ay ne acayip kadın oldum ben neler diyorum. Şu anda bir şey var. Evet, işimize dönelim. Evet. Oh be. Ya kimin fikriydi bu kuru pilav? Allah Allah. Kimin acaba? Tabii ki Nihan Hanım. Ömer de şimdi ofiste yiyecek ya yemeği. Yazık. Yalnız bu öğlenin bombesi bu oldu. Bombe? Neyse sen boş ver. Sen şimdi mağazayı açın mı dedin? Evet dedim. Korkmuyor musun kızım? Ya manyak mısın sen be? Korkuyorum tabii.
Yeni doğmuş oğlak gibi titriyorum ama. İşte korkuyorum demek racona ters tabii. Aynen öyle. Onun için işte ben de onaylıyorum. Yani iyi bir yatırım olabilir falan bir şeyler diyorum. Saçmalıyorum işte. İyi demişsin. Aynen öyle. Ya ne iyi demiş. Manyadınız mı siz ya? Hiç yılanla çuvala girilir mi? Ya sokarsa? Ha? Ya çuvalı delerse? Aşk bu abi. Öyle her rüzgardan korkarak nasıl emin olacaklar birbirlerinden? Çıkacaksın abi fırtınanın karşısına. Bakacaksın elindeki aşk yıkılıyor mu diye. Ne kadarı sağlam kalıyor göreceksin. İnceden imtihan yani. Helal be. Bu lafın üstüne bir şalgam daha içilir ha. Ay. Az çok fena gaz yaptı ya. Ay çok kötü. Kusura bakmayın artık. Ay. Ah, işte bu da o fırtınalara kafa tutan aşkın vardığı son nokta. Hamilelik gazı. Allah Allah. Ben kendi keyfimden mi çekiyorum bu gazı Serdar ya? Kendim için mi çekiyorum yani? Ya böyle biraz gazım olsun da nazlanayım diye mi yapıyorum? Ya aşkım ben onun diyorum ya. Bence çok tatlış bir şey, çok romantik. Ne? Hamilelik gazı mı? Abartma oğlum ya. Evet, çok romantik abi. Yani ikimiz için çekiyor o. O sabah bulantıları, sancılar, aşermeler kolay mı sanıyorsunuz? Değil tabii. Kıyamam ona ben. Ah tatlım benim ya. Keşke ben çeksem. Sana gelen bana gelse ya. Canım karım benim. Bal bu bal. Ya sen ne kadar minnak bir şeysin ya. Ay bunlar yine pisleşti. Ben kusacağım galiba. Vallahi Bakma bakma o tarafa bakma. Nar çiçeğim benim. Ay, aşk böceğim. Samanyolu. Çoban yıldızım. Yağmur kokulum benim. Serdar. Ben zorlanmaya başladım ya. Tamam aşkım keselim. Evet. Hadi. oh be. Şükür. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi kız. Çekil şuradan. Çekil. Ay Ömür. O kadar kötüyüm ki berbat haldeyim. Ay hayatım yemek mi yiyordun? Afiyet olsun. Dur hayatım ucundan ben de alayım azıcık. Ay ağzımda sunu şunu da alayım. Hatta şunu da alayım. Çatal da var. Ay pek muzur bir şey değilmiş bu. Ama olsun hayatım sonuçta yemek. Ay Ömür, Cuma günü katalog çekecektim. Yani defiledeki başarımı katalogla taşlandıracaktım. Ama sorun çıktı hayatım. Çözer misin bu sorunu? Çözmeye çalışıyoruz Koray. Hayatım Yasemin arayıp buraya çağır. Sinan nerede? Bu şirkette niye olağanüstü hal ilan edilmedi hala da? Bu sessizlik nedir, bu sakinlik nedir? Vallahi çıldıracağım. Drama istiyorum tatlım, ilgi istiyorum. Çekimim gitti elimden, hevesim kursağımda kaldı. Sinan! Ne oluyor Koray? Ay raw food hayatım, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ha? İşte cuma günkü çekim. Ha. Neredesin sen yoksun sabahtan beri? Yasemin'le beraberdim. Şehrin mali durumunu inceliyorum. Ay nerede o beceriksiz Yasemin? Ha? Çabuk çağır, sorunları çözsün o kazulet. Ay zaten dünyalar güzeli Sude bir de işten çıkarmış. Ama hayatım o kepçelerine var ya birbirine düşürdün iki kadını da. Sevimliliğinle nifak saldın ortaya. Ama bak hayatım Ömer'e. Ömer'e bak tatlım. Yani bir bakışıyla karşıki tepeyi alev aldırır ama defnesinden başkasında hiç kimsecikler gözü falan görmez. Ama sen rap bir Yasemin bir Sude daldan dala gibisin. Yaktın yıktın geçtin ortalığı vallahi. Of Koray. Ne istiyorsun Koray? Ay yedim canım doydum sağ ol. Cuma'ki fotoğraf çekimi. He, onu hallettim ben. Cuma giremiyoruz ama yarın girebiliyoruz. Tabii yarına kadar yetiştirip toparlayabilirsek. Ne? Ay sahi mi kız? Valla zor biraz. Ne demek zor? Nasıl zor? Ay burada benim kariyerim söz konusu. Bana bak, senin var ya kepçelerinden tavana sarın. Ay Ömür bir şey söyler misin? Yaparız der misin? Tamam Koray bulacağız bir yolunu bakalım. Hayatım bakarız deme. Hallederiz der misin? Zor diye bir şey yoktur. İmkansız vakit alır demen lazım. Tamam. Tamam yarın çıkıyorsun çekime. Okey? Ay yarın mı? Yarın asla olmaz. Kabul etmiyorum. Ay bir sürü işim var. Yetiştiremem ki. Ay yani yine dehamı zorlayacağım ya Rabbim. O sancılı yaratım süreçleri, depresyonlar, bunalımlar.
Ay olsun hayatım. Ben yaparım. Allah'tan benim gibi bir insan var karşınızda. Ben Koray Sargın'ım. Yaparım. Ay yine pasyonsuzu kurtarmak bana kaldı ha, değil mi? Hadi bye. Hazırlanın. Katalog çekimini yarın yapıyoruz. Kız hadi hazırlansanıza. Ay kime diyorum? Çabuk hızlı. Işıklar nerede? Fonlar nerede? Kız! Duruyorsun öyle güneşin altında prozlaşacağım diye. Senin var ya vallahi yolarım. Çabuk çalış. Ay cadı, pis. Hadi ışıkları getirin, ışıkları. Ay güzelmiş havada. Hadi hayatım, hadi çabuk. Kurun. Çiçekleri de koyun. Her şeyi. Bana bak Yağmur. Mankenlere fazla yedirme. Sonra şişiyorlar, Photoshop'la uğraşıyorum. Duydun mu? Duydum ama Yağmur değil benim adım. Yağmur değil, hala Yağmur. Senin ben ağzını kırarım. Yağmursun sen. Ay. Ozi. Ozi. Hah çabuk. Ay getir hayatım getir. Şuraya getir. Şuraya koy. Ay. Hah. Ay güneşin altında var ya eridim. Koy koy koy. Şöyle hava alayım biraz. Koy hayatım koy. Hah. Ay bir de biraz. Ay boynumu ov. Şuralarımı ov. Ay. Limonatam nerede benim? Limonatam! Ay vallahi çıldıracağım şu anda. Kızlar! Ay vallahi bayılacağım. Ay Hülya koşut gibi koşuyor ağır ağır. Kezban piknikte. Kurabiyelerim nerede? Kurabiye! Efecan hadi. Getir. Geldim Koray Bey. Ay emekli mi olsam artık ha? Şöyle rahat rahat Bodrum'a yerleşirim. Ver hayatım ver. Teker teker uzatıyor bir de. Ver. Ha. Ay şekerim düşmüş. Defne. Günaydın. Ben de sana sürpriz yapayım dedim. Hadi çabuk hazırlan da çekime geç kalmayalım. Ne güzel bir gün bu böyle. Ama Ömer Bey şimdi siz Ben de. çıplaksınız. Keyfin yerinde bakıyorum. Yani benim keyfim yerinde. Ama senin değil gibi. Yani. Konuşmadınız mı hala? Halletmediniz mi meseleyi? Yani adam akıllı konuşamadık. Böyle çok da çözülecek gibi durmuyor. Ya olur mu hiç öyle şey Allah aşkına? Siz sadece iş ortağı değilsiniz ki. Aynı zamanda kardeşsiniz. İlla bir orta yol bulunur. Bu işin bir orta yolu yok Defne. Ay içini amma kararttın ya. Ne yapsam aydınlatamadım. Sen böyle dur karşımda. Güzel güzel bak. Sonra ben her çözüme inanırım. Allah Allah o kadar kolay mıymış ya? Evet. Hadi hadi. Geç kalıyoruz hazırlan. Ben de şunları halledeyim. Devam. Başından sarıyorsun beni. Güzel. Ya yok niye atayım? Geç kalmayalım diye dedim işte. Kahvaltı falan. Tamam sen de gel. Nereye? Yukarı. Yukarı. Ne yapacağım ben ya yukarıda? Gel öyle dur sadece odaya. Gel. Allah Allah. Siz de yapamıyorsunuz ya.
bizim de başka insanlar var. Onların önüne Herkese günaydın. Neriman, ne oluyor burada? Bütün Nişantaşı muhabirlerini toplamışsın. Aşk olsun Necmi. Ayol onlar bizim arkadaşlarımız. Kaç yıllık magazin geçmişimiz var. Vallahi çok gücendim Necmi Bey. Aa ne ayıp. Gerçekten çok kırıldım. Ben daha çok. En çok ben. Haklılar. Ne bu böyle? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi. Vallahi çok gücendim Necmi Bey. Aa ne ayıp. Gerçekten çok kırıldım. Ben daha çok. En çok ben. Haklılar. Ne haliniz varsa görün, ben çekime gidiyorum. Ayol ne çekimi? Çekim nerede Necmi Bey? Mankenlerde olacak mı? Yoksa Necmi Bey yeniden sekmeye mi başladı? Çapkınlık turu mu Necmi Bey? Neriman, ah Neriman. Ay yok ayol ben de gidiyorum. Necmi dur. Ay birlikte mutluluk pozu verelim. İlişkimiz yolunda mesajı verelim. Ay şu 5 taşımı düzeltip geliyorum. Dediğim gibi çocuklar, Fikret Galo'yu gömüyoruz. Ay hadi göreyim sizi. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey, buyurun. Şöyle. Defne Hanım siz de böyle buyurun. Yok ben öne oturacağım Şükrü abicim. Ama Defne yani sen artık Ömer Bey'in... Ya olsun. Şimdi sıkılırım ben arka koltukta. Hem senin sohbetini özledim. Ön koltukta biraz seninle sohbet ederiz. Zaten Ömer de çalışır şimdi işmiş. Buz şelalesi. Tamam, peki buyurun. Ömüş. Ömüş. Hayatım, bu mankenler çok çirkin. Sinan mı seçti bunları ha? Gerçi Sinan kadından ne anlar? Öyle mi şekerim? Sus! Ben senin nereden şekerin oluyorum be? Koray Bey mankenleri siz seçtiniz. Ha. Ay, değil mi? Ay, ay Allah'ım, herkescikler beni suçluyor. Ne büyük acılar bunlar. Koray mankenler gayet güzel. Biliyorum hayatım, çünkü ben seçtim. Sinan bir konuşalım mı artık? Dünden beri gündem birikti. Konuşalım. Ay. Ay, resmen düello. Ay, nöronlar geldi. Ay Korişi. Mua, mua. Ne haber tatlı? Ay hayatım, vallahi mankenleri birer birer ben seçtim. Hepsi de çok güzel. Bana bak Fikret Galo değil mi şu? Ay hadi gel bir laf sokayım hadi gelin. Hadi hayatım. Dün Fikret geldi. Bir teklifi var bize. Türkiye pazarına girmek istiyor işte. Mağaza açalım falan dedi. Yani pasyonist ve gal olarak. Hayır. Efendim? Fikrimi sordun, söylüyorum Ömer işte. Hayır. Sinan sen neyi kovalıyorsun? Hiçbir şey. Madem 2 kişiyiz, ben Galo ile ortak iş yapmayı doğru bulmuyorum. Hem biz zaten mağaza açma sürecindeyiz. Ne gerek var? Peki bu cevabının bu Şeri ve Yasemin'le bir alakası var mı sence o konuyla? Olabilir. Sinan hakikaten sen şu duygularını işe fazla karıştırıyorsun. Farkında mısın? Bence sen fazla bencil davranıyorsun. Ayrıca Defne ne diyecek Galo ile iş yapmana? Tamam dedi. Ha, aldın onu yani. Aldım. İyi. Demek ki iş hayatımızın duygusal hayatımızla ilişkisi varmış değil mi Ömer Bey? Aynı şey mi? Aynı şey. Ay. Sinan bak bilerek yanlış yapmak başka bir şey. Anladın mı? Bir faydadan vazgeçmek bambaşka. Aşeri ile çalışmak tamamen yanlış yani, öyle mi? Yanlış. Beyler.
Acaba biz sizi konuşmak için karavana mı alsak? Evet evet, sizi karavana alalım. Şöyle bir kahve için, bir rahatlayın değil mi? Hadi. Biz ayrı karavanları kastetmemiştik ama Ay. Karışsak mı? karışmasak mı? Böyle de bırakamayız. Ay, bırakmayalım. Konuşalım. O zaman ben Sinan'a... Ben de Ömer'e gideyim. Tamam. Sinan? Yasemin lütfen. Lütfen hiç boşuna şey yapma. Gerçekten geri adım atmayacağım bu sefer. Görsün herkes kim daha inatçıymış. Sevgilim, biraz sakin mi olsan acaba? Ya sakinim ben ya. Anladım. Hayret bir şey ya. Bir de gelmiş teklifle Galo'yla ortaklık yapacakmışız. Oldu ha. Sen bizim her teklifimize hayır de biz senin her hamleni alkışla tutacağız. Bravo. Yani çok da kötü bir fikir değilmiş aslında. Yasemin hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Canım kızgın olmanı anlıyorum ama yani onun da kendince haklı sebepleri vardır. Var. Var o her zaman haklı zaten. Her zaman ya dünyanın en haklı adamı ya. Keçi. Ya siyah ya beyaz ortada gri yok. Gri yok ortada. Ayrıca hep haklı. Haklıyım Defne. Yani duygusal davranıyor. Şu mağaza teklifini reddetmesi için hiçbir rasyonel nedeni yok. Ömer canım biraz sakin. Sakinim ben. Anladım. Ne demek hayır ya? Hayır ne demek? Öyle düşünmeden, tartmadan. Yani ben Yasemin meselesine hayır dedim ya. O da şu mağaza teklifinin aynısını yapıyor. Onun da belki kendince haklı sebepleri falan vardır. Olamaz. Mesele gayet net. İş hayatıyla duygusal hayatını birbirinden ayıramıyor. Yani çocukça davranıyor. Belki de kırılmıştır sana. İş yapıyoruz Defne. Kırgınlıklar üzerinden karar alacak iş çoktan geçtik. Bir de işte bu şeri meselesi. Şeri meselesi ne? Yok tamam. Bir şey yok. Sonuç? Negatif. Siz? Bizde. Bu sefer tersini mi denesek? İyi fikir. O zaman ben Ömer'e... Ben de Sinan Bey'e gideyim. Oldu. Oldu. Sinan Bey. Defne lütfen bak boşuna uğraşma. Tamam hiç yatışacak gibi değilim yani. Ama olur mu canım öyle şey? Kardeşsiniz siz. Söyledin mi bunu Ömer'e de? Hı? Evet söyledim. De biliyorsunuz işte keçidir biraz kendisi. Ya ama biz hep alttan alalım, hep onun yaptıklarını hoş görelim değil mi? Bu mu yani? Hayır ben anlıyorum sizi. Yani durum Yasemin Hanım olunca böyle hassas davranmanız normal. Defne, meselenin Yasemin'le ilgisi yok. Ama Ömer. Ömer çünkü o her zaman istediği olsun ister. İstediği olmayınca da böyle meseleyi kökten keser atar. Ya aynı şey işte ya tamam yani. Onun da sinirleri bozuk. Evlilik öncesi tabii sinir, stres falan. Ondan şeydir. Cidden deneyeceğim şimdi bunu. Öyle tutarsa diye şey yaptım ama tutmadı değil mi? Konu şeri birleşmesi mi? Aranızı açan ben oluyorum değil mi? Yasemin, özel hayatında nasıl biri olduğunu seni ilgilendirir. Ama söz konusu iş hayatı olunca ben ellerini nasıl kirletebildiğini gördüm. Ki beraber çalıştık da olmadı. Yani ortak olmamız söz konusu bile değil. Ki zaten ben Sinan'dan başkasıyla öyle bir ortaklık yürütemem. Bu kadar netim diyorsun. Öyle. Ve Koray? O da ortak sayılır neticede. Koray'ın ortaklığı kağıt üzerinde yani ufak bir hissesi var. Ki olmasaydı bu şekilde yürütme ihtimalimiz de yoktu zaten. Bütün bu olanlar benim yüzümden o zaman. Yani bu kavganın fitilini ben mi ateşledim? Söz konusu sen olunca Sinan çok başka davranıyor yani bunu kabul etmek lazım. Normalde bu kadar büyütülecek bir mesele değil bu. Her şey benim yüzümden oldu diyorsun. Yani değil. Sinan'ın hassasiyeti diyelim. Anladım Ömer. Yani bu düşüncede olan biriyle ben de ortak olmak istemem zaten. Ne hissettiğini konuşmamız çok iyi oldu. Ben de aydınlanmış oldum kendi açımdan. Güzel. Sağ ol. Sen de. Çantam nerede? Aşağı bıraktım Yasemin Hanım.
Neriman? Neriman hayırdır, ne yapıyorsun? Konsantrasyonumu bozma Necmi. Baskı yapıyorum. Baskı mı? Ne baskısı? Patates baskısı. Ay ne baskısı olacak Necmi? Psikolojik baskı. Sahalara geri döndüm. Bakalım hamlamış mıyım? Acaba kim hangi sebeple hedef haline geldi? O kendini biliyor. Kırmızı olsun evet. Bununla bu. Diğeri de Sarıyla olsun değil mi? evet aynen. Siyahı şuna verelim. Diğeri de bundan. Tamam Fikret Hanım. Hayır, asla yok öyle bir şey. Kesinlikle yalan haber. Yok, hayır doğru değil, olamaz da. Ama daha kaç kere söyleyeceğim? Yalan diyorum. Of, Ne oluyor? ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ay Necmi, Sinan ne kadar tatlı değil mi? Ay iyi ki ailemizde. Ay oğluşum o benim. Onu o kadar çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Ama hep yanlış kararlar alıyor hayatıyla ilgili şekerim. Hayır bir de koskoca adam. Yani müdahale de edemiyorsun. Baksana kaç yıllık ortağıyla birbirlerine girdiler. Ay inşallah öyle abuk subuk insanlarla olur olmaz ilişkilere girmez hayatım. Ay inanamıyorum. 45 yıllık dost onlar Necmi yazık. 45 yıl mı? Üçle çarptım Necmi. Onlar dostluklarını dolu dolu yaşadılar. Ama bir de şimdi şu hallerine bak. Ay ne kadar üzülüyorum. Bak nasıl açıldı araları. Yazık. Merak etmeyin Neriman Hanım. O abuk sabuk ilişkiler artık Sinan'ın yolundan çekilecek. Ne ailesiyle ne de ortağıyla arası bozulacak. Siz rahat olun. Merak etmeyin. Ayo buna da ne oldu böyle? Ayo ben ona mı söyledim? Söylemedin mi Neriman? Tabii ki sana söyledim Necmi. Ayo bunlar herkesin bildiği çıkarımlar, genel geçer tespitler. Bu da Pes Neriman, pes yani. Kaç cephede savaşıyorsun sayamıyorum artık. Ya ben hep Ömer'in aldığı kararların arkasında durmaya çalıştım. Tamam mı? Ona destek olmaya çalıştım yani. Yani biliyorsun işte aşık olduğunda bile ya. Mutlu olsun istedim çünkü. Tamam mı? Yani böyle aşkını yaşıyorsa sorgulamadan yaşasın istedim. Çünkü beni ilgilendiren tek şey onun mutlu olması. Ama o işte... Onun da başka kriterleri var. Hepimizin kriterleri var Defne. Gerçekten hepimizin ayrı ayrı kriterleri var. Ama dost olmak yeri geldiğinde bazen göz yummayı gerektiriyor. Dostunun bakabildiği yerden bakabilmeyi gerektiriyor. Ama mesela onun mutluluğuyla mutlu olabilmeyi gerektiriyor. Ben sadece bunu istedim ya. Bunu anlamak bu kadar zor mu yani? Aşık oldum. Tamam. Ben Yasemin'e aşık oldum. Ya işte o da biliyor da. Yok çok eski bir hikaye bu aslında. Yani daha sen Pasyonist'e gelmeden. Ya ben o zamandan şeydim. Ama işte olmadı biz. Ne bileyim hayatımızda Yasemin'le başka insanlar oldu. Ama sonunda bir araya geldik. Ama sonunda beraberiz işte. Ya Yasemin benim için... Ya o benim için doğru insan ya. Yasemin benim için işte son durak gibi bir şey yani. Ben de Ömer'in bunu görmesini istiyorum sadece ya. Tamam kardeşim ya sen mutlu ol gerisini boş ver demesini istiyorum. Çok bir şey istiyorum Defne. Haklısınız da Ömer işte kendine güvenir, kimseye güvenmez. Bu da yalnız büyümenin arızaları işte. Haklısın belki de. Ne bileyim ben de böyle bir durumdayken en azından sevdiğim kadının yanımda olacağım ya. Anladım ya elimden geleni yapmak zorundayım ben. Yasemin için çok kıymetli. Anladın mı? Çok kıymetli.
Tamam hayatım. Ay sıktım biraz daha şöyle sık şuralarına. Al. İyi bakıyor. Gel hayatım gel. Ay gel. Otur. Kız ne sürdü sende de yeter. Çekil şuradan. Bakıyor öyle saçaklı. Şu bacağını da şöyle biraz koy. İyi bunlar da. Çok güzel. Çok güzel. Kız niye somurtuyorsun? Sevgilinden mi ayrıldın? Hayatım zamanı yakalaman lazım. Geçmişinle barış artık. Ay IQ'su düşük kızlar sizi. Ay kızlar, Yağmur, diğer kızları hazırlayın. Ay vallahi düşüp bayılacağım şu an. Ay çok güzel. Biraz daha kaldır. Biraz bacağını kaldır hayatım, bacağını. Ay delik varmış. Mevsimi geldi değil mi? Ay size de vermek isterdim de bana kadar var. Bakıyorum öyle burada. Ay bunlar yıkanmış mı? Ay en sevdiğim cookie. Ayağın kaldı hayatım. Ay makineyi çekiyorum değil mi? Ay pili bitmiş bunun. Ozi çok güzel kızlar. Tatlım elini şöyle koy biraz. Elini bacağının üstüne koy. Kız sol elini. Ay solmuş. Tamam. Çok güzel. Ay hayatım sana var ya bayılıyorum. Resmen Greta Garbo gibisin. En çok sevdiğim manken sensin. Ay sen de vardın değil mi? Ay seni de seveyim bari. İyi kelimsiz. Yanaklara bak. Pedikürsüz gelmiş. Çok güzel tatlım. Çok güzel. Şunu al. Sol elinde şöyle kaldır. Sana tepsi aldım. Ne tepsisi? Gümüş tepsi. Ömer'i böyle üstüne koyarsın, Fikret Galo'ya sunarsın diye. Ay anladım. Ay hiçbir şey anlamadım. Yani seni istemiyorum ama Fikret Galo'yu hiç istemiyorum. Demek ki bu konuda müttefikiz. Kapiş? Ay biz sizle müttefik olmasak. Ya çünkü tarzlarımız çok farklı bizim. Siz bayağı bildiğin kriminal bir insansınız. Teşekkür ederim, öyleyimdir. Ama sen de maşallah pek bir safsın. Yani bu kadar zamandır şöyle şu kadar bir arpa boyu yol almadın kızım. Ay akıllanacaksın diye çok korkuyordum ama hiç umduğum gibi çıkmadın. Yani hayatımda senin kadar sınıf atlama merakı olmayan bir kız tanımadım. Ay çok memnunsun kendinden, hırs yoksunusun. Evet ben değil mi? Vallahi benim hayatım çok güzel. İyiyim yani. Ay sinir geldi tepemden. Ay hayatı çok güzelmiş. Kızım senin yerinde başkası olsaydı kendini saraylarda yaşatırdı.
Ama dur, uyanma şimdi sen. Otur öyle saf saf, dur şimdi. Ay gerçi bu galo konusunda bana bir destek atsaydın iyi olurdu ama... Ay şimdi sen onu da beceremezsin, iş başa düştü. Ne yapacaksınız? Ay boş ver sen. Sen sonuca odaklan. Sen Ömer'i elinde tut. Kaptırma yeter. Ay iyilik kokuyorsun buram buram. Ay çok sıkıldım senin iyiliğinden. İçim karardı. Çok sıkıldım gidiyorum ben. Tamam bu ikisi tamam. Hepsini denetin kızlara. Ömer, ben gidiyorum. Konuşsaydık. Yok konuşacak bir şey yok. Yasemin de mesaj attı zaten. Arama beni ben gidiyorum diye. Nasıl yani? Ya daha soruyor musun abi? Kırıp dökmüşsün işte kızı. Tamam aferin tebrikler. Hadi. İyi misin Ömer? Değilim. Çok üzülüyorum ya sizin şu durumunuza. Ay elimden de hiçbir şey gelmiyor. Yasemin gitmiş. Nereye? Arama beni falan demiş Sinan'a. Ay Sinan Bey ne kadar üzülmüştür ya. Darmadağın olmuştur. Beni suçluyor Sinan. He. Suçlu musun peki? Bilmiyorum. Ay benim de kafam karıştı. Kim suçlu peki? Boş ver ya. Gel. Gel seveyim seni biraz. Ne güzel kokuyorsun öyle. Sanki her şey yolunda, hayat çok güzelmiş gibi. Ama çok güzel zaten. Dur biraz böyle de. Kokunu içime çekeyim, iyi hissedeyim kendimi. Canım ya ne olur üzme kendini daha fazla. Ay ayrılmayın ne olur. Çok yakışıyorsunuz siz birbirinize. Ay sizin çocuklarınız ne güzel olurdu ya Rabbim. Ay Allah'ım aşk ne kadar zor bir şey, ne kadar zor. Aşık olmayacağım diye söz verdim kendime. Aa, ay kim ki bu saatte? Ay bir rahatlık yok yani şurada, bir rahatlık yok. Kim ki bu saatte? Aman, aman. Ay. Ay kız işi çıktı ağlamaktan. Yazık kız. Ay ayrılmayın ne olur. Ay. Koray açar mısın kapıyı lütfen? Ay Koray Bey yoklar. Miami'ye gittiler. Koray ben çok kötüyüm, çok kötüyüm. Ne olur anne. Ay dayanamıyorum ben de ayrılıklara. Yüreğim kaldırmıyor. Ama mecburdum ben gitmek zorundaydım. Kız onu mu diyorum ben? Ay dizi izliyordum da oradaki kız ayrıldı sevgilisinden. Ay ben bir ağla bir ağla. Aa gözyaşı. Kız ağlayabiliyor musun sen? Ay hadi gir. Al sana rezene. Nurum'unkinden. Ay madem kalp ağrım var, bugün sana her şeycikler serbest. Biletimi aldım. Buruj'a gidiyorum. Ama daha 36 saatim var. O zamana kadar burada kalsam sorun olur mu? Ay 36 saat mi? Şimdi evde durursam Sinan beni bulur. Otele de gitmek istemiyorum. Öyle yalnız başıma hiç iyi gelmez bana. Ha, ay iyi kal bari. Ay kız doğru söyle çok mu üzüldün? Çok Ay darmadağın olmuşsundur şimdi. oldu. Ay böyle kalbin falan sıkışmıştır değil mi? Ay zor olmuştur kepçeden ayrılmak etmek. Zor. Çok zor. Ay hayatım sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sen resmen kendine yazık ediyorsun. Yani Sinan bu. Ne olacaktı? Nikahına mı alacaktı seni? Zaten o çoktan kendine bal yapacak başka çiçek bulmuştur o. Ne balı Koray sen ne diyorsun? Kekik balı.
Ay ne bileyim. Ay hayatım sen bunları Sinan'la konuş. Ama küstünüz değil mi? Konuşamazsınız. Ay saçmalama Koray. Yok öyle bir şey. Aldatma falan yok. Ya işte şirketteki olanlar yüzünden Ömer'le kavga ettiler ya. Ha kız sen o yüzden mi gittin? Söylesene. Ay bu da ne kadar ketum bir kadın. Allah Allah. Hayatım müneccim miyim ben nereden bileyim? Bir yanım Sinan'ı bırakma diyor ama ben diğer yandan da ona zarar verdiğimi hissediyorum. Sanki bensiz daha mutlu olacakmış gibi. Ay işler acısı bir durum. Durum çok fena, çok. Çok seviyorum Koriş. Ben Sinan'ı çok seviyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Onsuz nasıl yaşayacağım? Nasıl ayrılacağım Sinan'dan? Kız gel buraya, gel. Ay çok fena. Yükleme oldu. Çok fena. Dur ağlama, beni de ağlatıyorsun bak. Ay çok aşığım ben, çok aşığım. Ay dur ağlama hayatım, ağlama. Sinan. Sinan, yaktın bizi Sinan, yaktın. Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş. Yasemin basıp gitti ya. Bildiğin gitti. Sinan Bey de o yüzden Ömer'i işte suçluyor yani. Ömer'e kızdı. Durumlar fena yani. Ay içim şişti yeminle. Ya İso, biz böyle konuşuyoruz senin eski sevgilinin yeni maceraları hakkında ama nedir senin durumun? Ya koyar mı oğlum bana? Neler gördü şu kardeşin? Yasemin'le bizim hikayemiz biteli çok oldu. Üstelik Yasemin'in yolu Sinan'a çıkıyormuş meğer. İso'nun yolu peki? Sisli sisli, netsiz, belli değil daha. Neyse ya, konuyu benden alabilir miyiz artık? Bu çetrefilli durumda defociğim için ne yapacağımızı konuşalım mı? Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki. İçin ne çekiyor senin? Gidip Ömer'i teselli etmek mi? Onun için sürekli Ömer'i çekiyor bir tanem. Teselli falan yalan yani. Kızın olayı Ömer. Nihan'cığım sesini kesersen. Evet aşkım ya. O kadar da magazinsel bakmasak olaya diyorum. Yani sonuçta iki kardeşin arası açılmış. Misal senle Defo. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Allah korusun ya. Şeytan kulağına kurşun be. Ay ne biçim laflar ya onlar. Ağzından yer alsın ya. Ayarsız bu ya. Vallahi. Ya tamam be. Gelmeyin üstüme. Misal verdik. Verme. Evet verme. Biz de verelim o zaman. Senle İso gibi diyelim. Hı. Bizde olmaz öyle şeyler. Düşünsenize. Şimdi İso'ya ben, Nihan da bize ortak olacak dermişim. Sonra İso bunu kabul etmezmiş. Sonra İso ile bizim aramız bozulurmuş. Nihan da çekip gidermiş. Şey değil mi? Sonra Ömerler de burada oturup bizim kritiğimizi yapıyormuş. Artık bana dönebilir miyiz? İçimden aslında Sinan Bey'in yanına gitmek geçiyor. Yani her ne kadar tabii Ömer'in tarafında da olsam... Ne bileyim ya, aşk acısı yani sonuçta biliyorsunuz çok zor. Da insanların hayatına da karışmak istemiyorum. Sonuçta hayatlarında ben ne kadar zamandır varım ki? 19 Haziran 2015'ten beri. Çüş. Benim bir hafızam da iyi bu ara ya. Bu da annelikten herhalde. Git bence. Bence de. Madem öyle hissediyorsun, öyle davran. Ön sezilerine güven Defo.
Sonuçta Sinan Bey sen her dara düştüğünde sana destek çıktı. Hoppala. Şimdi yani Defne senin eski sevgilinin yeni sevgilisini teselli edebilir. Dert etmiyorsun yani bunu. Dert mi yok dünyada kızım? Ha? Ergen miyim ben? Defne kendine yakışanı yapar. Ömür. Efendim Koray. Ay hayatım, resim mi yapıyorsun? Bu ne? Koray ne diyeceksin? Ay hayatım, beni de çiz. Ne olur hayatım, ben böyle odamın en güzel köşesine asarım. Herkescikler de çatlar kıskançlığından. Ay acaba nasıl poz versem? Şöyle mi versem? Hı? Yok, böyle olmaz. Hayatım sen en iyisi beni profilden çiz. Sol tarafım çok özeldir, dünyada tektir. İyi mi hayatım böyle? Ay Ömüş, ne kadar sürer ha sence? Acıkır mıyım? Acıkırım hayatım ben. Ay şimdi sen 3-4 saat falan yaparsın. En iyisi ben atıştırmalık falan alayım. Koray. Ay Ömüş, ben bugün güneşin altında var ya cayır cayır yandım, mahvoldum. Ay o 50 derecenin altında cildim paramparça oldu. Ay şimdi sen soracaksın Koraycığım, sen güneş kremi kullandın mı, kullanmadın mı diye akılcı insansın hayatım. Sen sorarsın. Bak sordum kabul ediyorum, kullandım. Ama 40 faktör kullanmışım yetmedi. Malum hayatım benim cildim bebek cildi gibidir, çok hassastır. Böyle gelmez öyle UV ışınlarına falan. Şu an var ya çok rahatsızım, çok gergin cildim. Koray şu an gerçekten senin cildini konuşasım yok. Ay ne olur hayatım küsmeyin, siz kardeşsiniz. O Yasemin katanası yüzünden aranız bozulmasın. Hayatım Sinan Terelelli. Yani Yasemin'in rüzgarına kapılmış gitmiş. Ne yapsın, gözü başka hiçbir şey görmüyor. Ama söylemiş hayatım. Ay sen dağlar gibisin tatlım. Ay bir şeyler yap Ömüş ne olur, bitsin bu küslük. Akmasın gözyaşları ne olur. Kahve. Ben bir kahve yapayım. Olur hayatım, çok güzel olur. Hatta yanına böyle bir kek falan da olur. Ay akşam hafif yedim de belki iyi gelir biraz, bastırmış olur. Ya da cheesecake, New York usulü olsun hayatım. Ay limonlu, mis gibi. Ay. Ay. Ay şu an ben korkmaya başladım burada. Ömüş. Of. Efendim Defne? Sinan Bey, iyi misiniz? Bıraktığın gibi. Yasemin Hanım'dan haber var mı? Yok açmadı telefonlarımı. Kuş olup uçtu sanki hem de böyle bir zamanda. Yani ona da hak vermek lazım. Kendini sorumlu tutuyordur. Biraz düşünsün, toparlar kendini. Düşünsün. Hepimiz düşünelim ne yapalım? Konuşmak ister misiniz? Geleyim mi? Yok yok gerek yok. Yarın geleceğim zaten. O zaman konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Bu gece yalnız kalmak istemezsin diye düşündüm. Ay yine mi puzzle? Evet. Pek becerememişsin. Ne haber? İşte. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ama aklımda hep sende kalıyor. Ne yapıyor? Mutlu mu? Biri canını sıkmış mı? İyiyim ben Sude. Merak etme. Ederim. Sen Sinan'sın. Ne yapmak istersin kafanı dağıtmak için? Dışarı çıkabiliriz. Film izleyebiliriz. Ya da ben seni uyutabilirim. Sen söyle. Aslına bakarsan benim galiba kafamı dağıtmaya değil biraz su toplamaya ihtiyacım var.
Neden? Benim bildiğim terk edilince güzel bir kafa dağıtılır. Ben terk etmedim Sude. Yalnız hani meseleyi yanlış okumuşsun. Tamam. Defansa geçme hemen. Ben buraya senin için geldim. Seni yormak için değil yani. Sana iyi gelmek için. Ben Yasemin'i seviyorum. Bunun farkındayız. Değil mi Sude? Evet canım. Arkadaşız biz. Arkadaşız gerçekten. Arkadaşız. Ya arkadaşız Sinan. Yani arkadaşlar birbirlerinin kötü gününde yanında olurlar. Ben de o yüzden buradayım. Sana iyi gelmek için. Ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi bize güzel bir içki hazırlayayım. Dağıtmadan toparlanalım bir. Sude bak. Benim gerçekten biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hani seni de kırmak istemiyorum ama... Okey, tamam. Sen bilirsin. Ben yine uğrarım zaten. Bitir puzzle'ı. İzin verirsen. Ne yapalım artık sonra konuşuruz. Yani yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Arkadaş bunlar ne acayip adamlar ya. Moralleri bozukken yalnız kalmak istiyorlar. Ya bizim tırnağımız kırılsa koşa koşa dertleşmeye gidiyoruz be. Ne güzel işte, can canayız. Evet kızım, yalnızlık hep mavra bunlar vallahi. Canı yananın canına pansuman yapacaksın. Yanında olacaksın. Yalnız bırakılan yönünü kaybeder. Kaybetmiyor demek ki. Yalnız kalınca önlerini buluyorlardır belki. Aman. Ne o öyle ya kuku makuşu gibi? Kafayı yer be insan. İnsanın dostları olacak ki yanında ruhunu şenlendirsin. Misal ben şimdi İso'yla bozuşsam. Siz beni teselli etmeye gelseniz. Ben size yalnız kalacağım siz gidin desem. Haşa. Ya daha neler. Üşüşürüz başına vallahi. İşte bak. Bize göre değil bu işler. Bu zenginlerin huyu galiba. Biz böyle iyiyiz. Can canayız. Hadi o zaman. Can cana beni dondurma yemeye götürelim. İso, hadi Hasan'dan araba iste. Ya bir şey söyleyeceğim iyi fikir ha. Ya kızım iyi fikir. Adama sattık arabayı. 2 günde bir araba istiyorum. Ya yabancımız mı? Ne olacak canım? Hadi kalk. Hadi. Bak 3 top yerim ha. Ye canım benim ye. Yarasın sana helal olsun. Hadi. En az 3 top yerim ha. Biri olmalı. Varlığını daima bildiğin, böyle kendini güvende hissettiğin biri olmalı. Ay üzülme, üzülürüm diyebilecek biri olmalı hayatımızda. Ay o kadar iyi geldik seninle konuşmak diyebilecek biri. Ay Ömür, tam senin ihtiyacın olan şeyler bunlar. Anladın mı kimden bahsettiğimi? Anlamadım Koray. Hayatım Kepçi'den bahsediyorum. Ay tatlım, arkadaş uğruna ölmek kolay ama uğruna ölebilecek arkadaş bulmak o kadar zordur ki. Ömüşüm, düşmanına borç para verince onu kazanırsın. Ama dostuna borç verince onu kaybedersin. Ay bu olmadı şimdi. Bunlar ezberden mi? Hayır hayatım ezberden falan değil. Bak kiminle gezdiğine, kimin arkadaşlık ettiğine dikkat etmek zorundasın. Çünkü hayatım ne demişler? Gül bülbüle, karga çöplüğe götürür. Ay gerçek dost antika gibidir. Eskidikçe değeri artar. Ama sahte dostlar da çay gibidir. Bekledikçe demi bozar. Of! Ay ne güzel söyledin hayatım. Bak bazen dost minik bir kuş, bazen olmayan sevgili, bazen de saksıdaki çiçek gibidir. Ama asıl dost. Nerede benim Defnem? İyi hayatım kuru kız aramayacaksın. Sinoş'u arayacaksın. Ay yanlış kişi arıyorsun Ömür. Güzelmiş. Ay. Ömer. Ne haber? İyi. Sizin evin orada bir dondurmacı var ya, oraya geldik hep beraber dondurma yiyoruz. Ya buralardasınız yani. Uğrasana bana özledim seni. Sana. Ay. Ya ne olur gidelim. Bak vallahi uslu uslu oturacağım. Hiç dangozluk etmeyeceğim. Yalnız biz biraz kalabalığız ya. Ne olacak hep beraber gelin bir şey olmaz. Zaten Koray da burada. He, iyi tamam o zaman. Değişik bir ekip olacağız biraz ama hiç değilse seni görmüş olurum. Gel hadi bekliyorum. Tamam. Ay kuru kız mı geliyor? Evet Koray. Ay gelsin hayatım gelsin. Ay senin muhabbetin beni sarmıyor artık. Ay gelsin de böyle iki gıybetin belini kıralım.
Hep beraber geliyorlar işte. Serdar, İsmail, Nihan. Aa, onlar kim? Gerçi hayatım bir tek İsot Bey'i tanıyorum ben de. Ay korkuyorum ondan, geriyor beni. Bir de Serdar dedim. Ay ortaş olan mı yoksa? Ay çünkü biz küçüğüz hayatım. Ay yıllar önce bir klip çekimde biz bir kavga. Ay ne ağız alışı yaptık. Bir de kliplerini benden çekti. Ay belki 15 sene falan olmuştur konuşmuyoruz. 5 sene miydi acaba? Ay hatırlayamadım. Ay Ömür. Aa. Ay. Ay inşallah ortaç değildir. Oyun bozanlık etmeyin ya. Hadi ne olur. Ben gelmem. Ben de abi ne gerek var şimdi? Olmaz oğlum, geleceğiz dedik, ayıp. Aman. Bunlar böyle yabani işte ya. Deplasmanda bir rahat edemiyorlar. Ya ne alakası var kızım? Kız sevgilisine gidiyor işte. Sen de bir rahat bırak artık. Ya ne alakası var? Zaten biz yalnız olmayacağız. Koray Bey de var. Hı? İyi işte. Evet. Ya hadi aşkım ya. Ne olur. Ya hem bizim için de bir değişiklik olur. Hem bak, damadı öyle boş bırakmaya gelmez. Arada bir kolaçan etmek lazım. Doğru da bir yandan. İyi gidelim madem. Süpersin. Ama öyle eli boş gitmeyelim ya. Ben şuradan bir baklava alayım. Ay hayır dur. Ömer yemez. Ama Koray Bey yer. Adamın kapasitesi bitmediği için. Hatta en çok o yer. Döne döne yer kendisi. İso. Nihan ve Koray Bey. Ne oldu be? Ne oldu? Of! Aa, sen çay mı yapıyorsun? Bırak ben yaparım. Hala düşüncelisin. Ve düşünüyorum tabii. Vallahi ben Sinan Bey'i aradım, o da aynı. Ne olacak şimdi bu mağaza meselesi? Fikret falan. Bilmiyorum Defne. Ne yalan söyleyeyim, hiç düşünmek de istemiyorum. Bak sen buradasın. Güzel şeyler de var. Bırak tadını çıkaralım. İnsanın kendi derdini çözmesi kolaymış da... böyle sevdiğininkine zormuş. Keşke seni güldürecek bir şeyler bulabilsem. Hatta dur bir dakika, belki bulabilirim de. Evet. Ne bulabileceksin? Ne bulabileceğim? Sen şimdi öyle sorunca ben hemen bulamadım. Aklıma gelmedi ama bir düşüneyim ben. Ne yapabilirim? Hayır, şimdi yalnız da değiliz. Ne yapacaktın ki yalnız olsak? İşte seni güldürebilecek türlü çeşitli şeyler. Mesela? Mesela taklit. Ha. Ne ha? Ha işte ben başka şeyler düşündüm. Ha. Belli olur canım. Belki erken kalkarlar. Yok yani sanmıyorum şimdi. Nihan beni almadan gitmez. Koray Bey de biliyoruz. Elinde olsa neredeyse yatıya kalacak. Göndermenin bir yoluna bakalım. Yok. Öyle şey yapmayalım. Şimdi çok ayıp olur çünkü. Yapmayalım öyle. Çayın yanına koyacak şeylerimiz var değil mi? Nerede onlar? Ben ünlüyüm.
Benim gözlerim türbe yeşili. Gurmeyim ben. Her türlü hamur işinde döktürürüm be. Ödüllerim var benim. Çok pis kavga ederim. Benim nöron var. Evliyim ben. Daha çok gencim. Gül be kız. Fotoğraf çekiyorum ben. Hamileyim ben. Ha? Ha. Ah. Ay başıma gelenler. Neydi şimdi bu? Ay insan taşıyormuş. İyi bari ya. Nihan'la Koray Bey anlaşamaz sanıyordum da. Galiba iyi anlaştılar gibi. Sen şimdi bu akşam da mı kalmıyorsun bende? Ya Ömer. Vallahi tutma beni, dalacağım şuna ya. Geberteceğim Senin ben, saçını beni başımı dalacağım. yolarım. Kız sen Ne oluyor ya? O ne hakikaten? Ay bırak beni. Ay sok beni bırak. Vallahi bırak. Ay bırak beni. Ay bu kenafir gözlüğün haddini bildirmem lazım. Gel, gel hadi gel. Sen de bak, bırak beni. Vallahi erkek merkek dinlemeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Erkek Fatma. Yarım dünya. Ay şişman dedi yetişin. Koray ne yapıyorsun? Misafir onlar. Yakışıyormuş koskoca kadına. Ya Defuciğim bak gidelim artık ha olay çıktı. Kız kaçma gel buraya. Yürü yürü. Vallahi saçını başımı yolarım senin. Bittin oğlum, sen yaptın seni ha. Kız terzi misin sen? Laflara bak. Pis. Ben kaçtım görüşürüz. Ay gitti bu da bıraktı. Ay Ömüş tut beni. Vallahi kendime yollamıyorum şu anda. Kötü şeyler yapacağım. Ay boşta kaldım. Defne. Biliyordum ben başıma geleceği, bak işte. Boş ver. İyi geceler. Sonra bu geceyi telafi edelim ama olur mu? Edelim bence de. Hadi sene kızım, meyve verdik burada ya. Al işte bak, iyice cozuttu. Ne yapayım ben, gideyim bari. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Ay düştü nöron. Ama tatlım süresi var. Ay nöron. Al hayatım. Bundan da ye. Sen de şundan ye. İyiyim hayatım. Ay Korişim. Ay ne kadar da mutluyum. Bana da bak sen. Ay hayatım. Hayat damarımız atmaya başladı. Bu bahar çok gezelim çok. Ay hele bir Fikret Galo'yu havada görelim de kuşum. Ay kız ne oldu o iş? Operasyon devam ediyor. Sonucu bekliyorum. Ay benim evimde de misafirim var. Ha kim? Ay. Ha. Kim? Ay. Söyleyemem. Söyle eşkal ver. Ay hayatım söyleyemem. Çok gizli. Bana bak Koriş. Peşine düşerim öğrenirim söyle. Ay düşersin de. Ay. Ay. Ay kız Mine çok şişti şu aralar. Ay kız yiyor şekerim. Durmadan yiyor.
gidiyor böyle löp löp dolmaları, pilavları götürüyor. Ay bir görsem böyle Shrek gibi oldu ayol. Geçen gün bir baktım kapıdan böyle yan yan geçiyordu. Ah. Tata! Ay sana deme. Ay canım keşke. Keşke bana olsa. Yani keşke ben de böyle hayranlarımı kapıya kadar sıralamış olsam. Ama yok. Sana. Hepsi sana. Selim Bey'den gelmiş yine. Ama biliyor musun bravo ya. Ya bu da bir yetenek. Gerçekten. Üf, Derya saçmalama ver şunu ya. İkram etmeyecek misin? Cimri misin nesin ya? Ay versem susacaksın mı? Yok. İyi. Yok o zaman sana. Günaydın Ömer Bey. Çikolata sever misiniz? Sinan odasında mı? Yok gelmedi, gelmeyecekmiş. Bugün kendisini iyi hissetmiyormuş. Nasıl üzgün ya? Burada mıydın? Sen nasıl dalmışsın ya? Sorma. Aklım Sinan'da. Ya Ömer ben gece böyle bir yatmadan düşündüm de. Sen ne bileyim hatalı olabilirsin yani yanılıyor olabilirsin. Öyle mi düşünüyorsun? Sonuçta abim benim hiç istemediğim biriyle birlikte olsaydı... yani ben de acayip kızardım, sinir olurdum, arıza çıkarırdım. Ama illaki seviyorsa da artık bir yerden sonra onu başımın üstünde taşımak düşerdi bana. Hiç içine sinmese bile mi? Sinmese bile. Yani sonuçta onun içine sinmiş. Öyle düşünmek lazım. Önemli olan o yani. Yani madem Sinan Yasemin'i seviyor diyorsun. Sen de sevmek zorundasın. İçine sinmese de sırf o seviyor diye. Ya Sinan Bey için mutlu olsun diye. O ne ya? Bu Derya'nın bu aralar bir kafası böyle karışık. Yani hep benim odama yanlış şeyler getiriyor. Onunla yanlışlıkla getirmiştir. O şeydir o. Koray Bey'e gelmiştir. O defile sonrası şey var ya tebrik mebrik. O öyle bir şeydir o. Ay başa attın mı? Bak ne yazıyor? Selim. Öğlen yemeğine davet ediyor. Ya şakacı çocuk ya. O böyle eskiden de zaten hep abuk subuk şakalar yapıyordu. O da bu
şakalardan biri herhalde. Ay, zaten bu doktor olmasa kesin komedyen falan olurmuş yani deli çocuk. Bu yüzü nereden buluyor bu? Bilmem, öyle kendi kendine şey yapmış. Yüzsüz biraz. Böyle kendi kendine sen... Hayır sen de bir ümit vermedin. Aa, yok canım. Ben ne yapacağım? Ben bir şey falan vermedim. Daha neler? Yok benimle hiç ilgisi yok. O kendi kendine öyle şey yapmış. Hiç benimle ilgisi yok. Benden olmaz zaten. Daha neler yani? Yok olmaz yani. Sen bir şey yap ya. Defne çağır onu buraya. Ben bir konuşayım. Konuşacaksın mı? Evet konuşacağım. Bir sakıncası mı var? Ay ne gerek var ya Ömer? Gerek yok öyle bir şey. Vallahi gerek yok yani. Gereksiz. O zaten öyle kendi halinde zararsız bir insan yani. O şey olmuş onun. Basireti falan bağlandı. Demek çünkü ben ona söyledim, sözlüyüm dedim. O unuttu demek. Hatırlatırız. Değil mi? Medeni insanlarız sonuçta. Bir konuşalım. Değil mi? Sen bir çağır ya. Ama olur mu canım koca adamlar şimdi? Ne gerek var gerginliğe? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani böyle şeylere. Vallahi gerek yok. Alt tarafa bir çikolata ya. Ne yani bu kadar? Çikolata da mı var? Çikolata mı dedim ben? Ben çikolata mı dedim? Ben çiçek diyecektim ben. O ikisi de aynı şeyler ya. O bağlam. Derya! Derya. Ne oldu Ömer Bey? Buyurun. Şu bizim doktor Selim'i çağırsana. Hastayım ben. Bir gelsin. Ay ciddi misin? Kan çıkacak. Duymadın mı Derya? Tamam. Çağır! Duydum tamam derhal. Ay çok fena. Çok kızdı. Kızım ne olur arama Derya. Sakın arama olur mu şeyde. İşi çıkmıştı. Hasta olmuş gelememişti. Yurt dışına kaçmıştı o kızım uydur bir şey ya. Defne. Tek bir çikolata. Bana bir tane çikolatayı verseydin bundan hiçbirisi olmayacaktı. Yani biz şu anda arkadaş olabilirdik. Belki ben sana yardımcı olabilirdim, seni kurtarabilirdim ama artık çok geç. Kızım ben onu çöpe attım ya isteseydim. Verseydin. Anlamam ben. Hayır, yalan. Gün içinde birçok meslektaşınıza defaatle söylediğim gibi aslı astarı yok bu haberlerin. Kim söylediyse tamamen uydurmuş. Lütfen artık daha fazla aramayın. Yeter. Bitmiyor değil mi? Delireceğim ama artık ya. Sabahtan beri susmadı telefonu. Bir magazini fena karıştırmış. Neymiş? Yok efendim, sen aslında evliymişsin. Çoluğunu, çocuğunu, eşini terk edip gelmişsin. Yok, dünya kadar borcun varmış, o yüzden Türkiye'ye kaçmışsın. Bunun gibi böyle ipe sapa gelmez şeyler. Fikret, bu haberler durduk yere çıkmaz. Bence bir medya linçi başlatmaya çalışıyor. Neriman Hanım. Benimle uğraşıyor. Ömer Bey'in yengesi. Şu dünkü sarışın. Aynen o. Neden peki? Ömer'e olan ilgimi fark etmiş. Yalnız bu kadın çok tehlikeli. Bu kadar kısa sürede böyle büyük bir manipülasyon. Gerçekten bir şey demek. Ben bekliyordum aslında. Gerçekten. Peki sen ne yaptığını biliyor musun gerçekten? Dün Ömer'e birlikte mağaza açmayı teklif ettim. Mağaza mı? Hani işi fason üretimden uzak tutmaya çalışacaktık? Hani hot couture'dan vazgeçmeyecektik? Her diktiğin tek olacaktı? Şu an bunların hiçbir umurumda değil. Tek önemsediğim... Anlıyorum. Fikret, dostun olarak seni uyarmak benim görevim. Bence bunun yolu bu değil. Yanlış yapıyorsun. Ay bu pembeler çok güzel. Şimdi havalar da iyice düzeldi.
Bunlar açtıkça çoğalır değil mi anne? Ay sen bırak şimdi çiçekleri su kuşum. Asıl bahar sana gelmiş su kuşum. Ay çiçek gibisin, rengarenksin. Ay şu güzelliğe bak. Keyfim yerinde ya ondan. Ay, hayat çok güzel bence. Yani bir sürü ihtimal. Her gün bir yenisi. Zaten düşününce ben en çok bunu seviyorum galiba. Ay derin derin konuşma tatlım. Ben anlayamıyorum. Sen şimdi neyi seviyorsun tam olarak? Her an her şeyin olabilirliğini. Yani geleceğin öngörülmez oluşunu. Bak mesela, şimdi bugün kendini böyle berbat hissediyorsun. Ama bir anda öyle bir şey oluyor ki nasıl mutlu olduğuna sen bile şaşırıyorsun. Ay mutlu musun yani şimdi? Ay bak iyice kafam karıştı. Yani Sinan'la mı bir araya geldiniz? Yok. Ama bu sefer çok az kaldı. Hem işte hem de aşkta kazanacağım yani. Yani bu yaz bana geliyor anneciğim. İyi bakalım. Ya gördün mü kızım açmıyor işte. Ya çekti gitti. Hiç düşünmüyor ben gidersem Sinan ne olur, ne yapar, ne eder. Hiç. Ben de artık şaşırdım kime kızacağımı. Kendime mi kızayım, Yasemin'e mi kızayım, Ömer'e mi kızayım? Öyle bir karıştım ki yani. Sen söyle ya. Kim suçlu? Ha? Söyle kızım kim suçlu sen söyle. Gel. Acıktın mı? Kızım hani biz şimdi böyle baba kız iştahımız kaçmıştı bu olaydan dolayı yemek istemiyorduk. Sen de haklısın hiç bana yükleme acını diyorsun. Doğru. Gel bari seni doyurayım. En azından birimiz mutlu olsun. Gel. Gel. Gel buradan gel Lila. Gel. Merhabalar. Ömer Bey odasında mı? Ay ya, çok da gençsiniz. Böyle tatlısınız falan. Efendim? Yani doktor çıkmışsınız. Böyle hayaller, ümitler. Bir de en verimli yaşlarınız ya. Anlayamıyorum sizi şu an. Mahsur yok. Ben arayayım. Efendim? Yuvarla gelsin. Ay geldi vallahi geldi. Ay Ömer gladiatöre döndü. Uyarsa mıydım seni mi acaba? Kaç kurtar canını mı desem? Yok ya şimdi Ömer iyice gıcık olacak. Üf, ay öleceğim burada. Selamlar Ömer Bey. Geçmiş olsun. Nedir şikayetiniz? Gel doktor bey gel bir konuşalım seninle. Oturabilirsin dedim mi? Pardon? Şimdi sen beni pek tanımıyorsun galiba. Yani gidip geldikçe tanıyorum. Anladım. Gidip gelmen de pek hoşuma gitmiyor. Defne'ye de çiçek gönderiyor musun? Arada çikolata falan. Evet ya Defne bayılır çikolataya.
Sütlü fındıklı en sevdiği. Söylemiştim ya biz Defne çocukluk aşkıyız. Ya gerçi sözlüm var diyor ama ben de bir şansımızı deneyeyim istiyorum. Sonuçta yılların bir yaşanmışlıklar var değil mi? Diyorsun. Sen galiba Defne'nin sözlüsünü de tanımıyorsun. Yok. Hayır. Hani söylemedim. Tabii. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Defne'nin sevgilisi, erkek arkadaşı, sözlüsü. Benim. Ben bir de öyle çok normal bir adam değilim. Nasıl yani? İşte böyle geliyorlar bana arada. Fazla sinir yapmayayım diye de bol bol spor yapıyorum. Ama o da olmuyor bazen. Anladın? Bir de şey var. Ne o? Başkasıyla birlikte olduğunu bildiği halde birilerine asılan insanlara acayip irite oluyorum. Böyle bir sinir geliyor. Durmuyor da. Ne konuşuyorlar acaba ya? Gerçi daha çok Ömer konuşuyor ama. Ay, kavga ederler mi ki? Vurur mu şimdi bu buna? Kafa göz dalmasınlar birbirlerine. O zaman anlaştık. Bundan sonra Defne ile iletişim kurmak yok. Duymayayım. Tamam. Anladım. Tamam. İyi, aferin. Hadi bol şans hayatım. Ömer. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hiç öyle dediğim gibi güzel güzel konuştuk. İtiraz bile etmedi. Halbuki ne güzel dövecektim. Ha, ciddi misin sen ya? Gel seni biraz seveyim gel. Sen şimdi bana kızgın değil misin? Niye kızayım Defne sana? Haddini bilmeyen o. Ha. Ay, yalnız gözlerini görmen lazımdı ya. Ateş çıkıyordu. Vallahi olay çıkacak diye çok korktum. Ama bir şey öğrendim. Yani senin hiç damarına falan basmamak lazımmış. Koray. Ay ömüşüm. Ay iyi ki geldin hayatım. Ay vallahi böyle bir gözüm gönlüm açıldı şu anda. Sana bir şey söyleyeyim. Yani o kadar çarpık, o kadar çirkin kızlar var ki. Ay hayatım bir de yeni nesil böyle güzeliz falan diyorlar ya. Vallahi böyle kafayı sıyırmak üzereyim ömüş. Ay esas güzel olan bizleriz tatlım. Boy poz desen boy poz. Kaş göz desen nakış gibi. Vallahi ne varsa eskilerde var. Koray. Ay hayatım Photoshop ne? Photoshop ne olabilir? Yani benim işim fotoğraf çekmek. Ben ne anlarım Photoshop'tan yani. Değil mi tatlım? Yazık değil mi bana? Vallahi bilgisayara bakmaktan gözlerim böyle pörtledi etti. Ay ömüş. Bir sanatçı dediğim böyle angari işlerle asla uğraşmaz. Ben asistan istiyorum. Bana asistan alır mıyız? Ha? Hani bileyim böyle yemeğimi getirir, Photoshop'umu yapar, dolabımı doldurur, eder falan. Hı? Koray Yasemin nerede biliyor musun? Ha. Ha? Yasemin. Sinan da sordu. Biliyor musun? Bilmiyorum. Koray. Efendim? Yasemin nerede biliyor musun? Evet. Nerede? Ay hayır. Koray. Ay hayatım bende. Benim evimde. Yarın öğleden sonra Buruş'a gidecek. Biraz böyle kafa dağıtmaya etmeye. Ay Ömüş. Şaka yaptım şaka. Hayatım Yasemin diye biri yok ki. O benim hayali arkadaşım. Ay yemedi. Ay vallahi bayılacağım bunların yüzünden. Ay seni kaçırdım sandım ya. İşe dalmışım da. Nereye? İşim var. Sinan Bey'e git. Gel. Sinan şimdi yalnız kalmak istiyordur. Olsun. Şimdi öyle dostlar arasında yalnız kalmak, yalnız bırakmak falan olmaz.
Ya ne acayip bir dinamiğiniz var ya. İnsan dostunu böyle zamanlarda yanında ister. Bir aramız açık Defne. Olsun. Açık da olsa sen git burnunun dibine gir. Bir gönlünü almaya çalış, bir bağırsın, çağırsın, rahatlasın. Halledin ama aranızdaki meseleyi. Hadi. Açsana. Yok, dönerim ben sonra. Aç bakalım ne diyormuş. Defne, hiç konuşasım yok. Ya Ömer vallahi çok merak ettim. Ya aç bir ya. Merak ettim. Hadi. Efendim Fikret. Ha Ömer, müsaitsen yemeğe gelsene, şu mağaza işini konuşalım diyorum. Yok değilim. Biraz işim var da kusura bakma. Sonra olur mu? Tamam, sen müsait olduğunda haber verirsin o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyor tam olarak? Yemeğe çıkalım diyor. Konuşalım diye. Yemeğe. Ömer'i yemeğe davet ediyor. Ne oluyor lan artık? Tamam borcum var da bu dümdüz yürümeye girer ha. Borç morç. İnsan satın alamazsın arkadaşım. Hayırı vereceksin artık. Değil mi ya? Ben abartmıyorum yani. Bu baya Ömer'e yürüyor yani. Kızım yürümek ne kelime ya? Koşuyor. Hayır ablada hiç çekinme de yok ha. Abla bildiğin kalede de kaleci var ama şu çekiyoruz tribine girmiş. Ne demek bana yemeğe gel falan ya yavaş. Evet. Yani bunun bir alay zamanı geldi de benim elimde kalacak diye korkuyorum ben. Sen hiç elini korkak alıştırma. Başka türlü anlamıyor belli. Sen buna bir görün. Lazım. Lazım. Bütün bunlar New York etkisi, Amerika özgüveni tatlım. Hayır yani kadını her mecrada gömüyorum, yine de bana mısın demiyor. Ayol insanda bir cemiyet utanması olur, bir karizma çizilmesi olur. Hayır, kadın sabun gibi ellerimden kayıyor. Ay ama bütün bunlar neden? Çünkü neden? Hayatım, kadın batılı etkisinde. Batılılar ilgilenmezler öyle. İnsanlar onların hakkında ne düşünüyormuş, insanlar ne diyormuş. O kendi kendiyle ilgilenir. Öyleyse biz ne yapacağız?
Hayatım, taktik değiştireceğiz. Onun kendi kendisinden nefret etmesini sağlayacağız. Yani geçmişte aynen bu yöntemle hayat kaydırmışlığı vardır. Gerçi biraz eskilerde kaldı ama yani günümüze uyarlarız. Evet tatlım, hadi kalk gel, günümüze uyarlama yapacağız. Hadi gel. Ay Kuriş, uyudun mu? Ay anlattıklarım sana ninni gibi geldi Kuriş. Ay geldik mi? İndik mi? Neredeyim ben? Ay uyuyakalmışsın kuşum. Ay Nur'um saat kaç? Ay dur. Ay benim Yasemin'i aramam lazımdı. Ay hayatım çok acil. Kapat. Ay ara kuşum ara. Ver ağzının payını. Ay moralini boz. Yaşlandın sen de. Evde kalmışsın de. Ay hadi ara canım. Ara ver ağzının payını. Ay öyle söylemeyecektim ama... Ay dur hayatım. Ne söyleyeceğimi de unuttum şu an. Uyku sersemiyim. Ay neyse hayatım. Ben seni daha sonra ararım oldu mu? Hadi hayatım. Mua, mua. Bye. Ay. Ay. Efendim Koray? Kız niye açmıyorsun? 50 kere aradım seni. Bir arayıp ne yiyeceğiz konuşuyorsun. Hayatım yani illa aç gelirim yani. Kız! Ay kafa bırakmadım ben de. Hayatım sakın kapıyı açma. Ay ben bende olduğunu söyledim. Kime? Ay kime olacak? Ömüş'e tabii ki. Ay bana bak çok sinirliydi. Ay böyle kavgaya falan geliyor gibi hali vardı. Ay hayatım ne olur açma kendini koru. Kız duyuyor musun beni? Ay Yasemin. Ay Allah'ım kız öldün mü? Bir şey söyle. Biraz konuşalım mı? Konuşalım.